Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bir bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte geçtiğimiz hafta Perşembe günü 29.67'lerden bir tepki aldık. Fakat gelen bu tepki bugün itibariyle son derece zayıf kalmış durumda. Bir önceki tepeye ulaşamadan bugün tekrar bir satış alıyoruz. Geçen hafta pazartesi de gene benzer bir hareket olmuştu. Burada gene Amerika saati oldukça önemli olacak. Bakın son cuma günü gelen alıcıları tekrar satışa çevirmiş durumda şu an için piyasa. Eğer bugün saat 4'ten sonra tekrar burada satışlar derinleşecek olursa 29.67 hatta 29.40 desteğimiz var. Bu desteklerin kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Şu geçtiğimiz 2 haftaya baktığımızda alıcıların zayıf kaldığını ve gelen bu zayıf alımlar sonrasında güçlü satıcılarla karşılaştığımızı söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yukarıda 31.56 geçilmediği sürece bu desteklerin kırılma ihtimali şu an için güçlü gözüküyor. Ancak tabii çıkmamış camdan ümit kesilmez. Aşağıda 29.67, 29.40 korunduğu sürece 31.56'nın da kırılma ihtimali gündemde olacak. Bu desteklerin kırılması ile birlikte takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 28-27-68 bölgesi olacak. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde burada bir çanak formasyonundan bahsetmiştik. Buna bir kulp takmak isteyebilir dedik. Bakın 29.64'lerden gelen alımlar da şu son düşüşün maksimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaşmış durumda. Ancak tabi burada şu son hareketle birlikte bir ters omuz baş omuz formasyonu ihtimali de gündeme geldi. RSI'ye baktığımızda bu formasyonu RSI'da şu an için destekler durumda bir pozitif uyumsuzluk var. İlk omuz ve baş arasında. Ancak bu formasyonda bakın şöyle bir şart da vardır. Şu boyun çizgisini oluşturan tepeler İkinci tepe birinci tepenin üstünde oluşmamalı der bu formasyon. Ancak tabi bu tarz oluşmuş ve çalışmış çok sayıda ters omuz baş omuz formasyonu da görebiliriz. Dolayısıyla burada takip edeceğimiz yukarıda 30.78-30.67 direnci korunduğu sürece gene 29.64 desteğinin hatta bu bölgeyi tarif edeyim size 29.80-29.64 desteğinin kırılma ihtimali gündemde olacak. Ancak yukarıda 30.78 üstü kapanışlar alıyorsak saatlik grafiklerde bu direncin kırılımı öncesi oluşan dibe stop koyarak tekrar alıcı olunabilir. Ancak burada da bakın şu tepe bölge gene kritik 31.62-31.45 bölgesi. Burada da aslında kısaca şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek. Bu bölge içinde oluşan paternler yanıltıcı olabilir. Hem bakın ters omuz baş omuz yükselişi gösterirken fincan kulp olasılığı da düşüşü göstermekte. O yüzden bu formasyonlara çok fazla aldanmadan şu destek direnç bölgesinin kırılımını takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik. Cuma günü aslında satıcıların devreye girdiğini gördük. 2666'lardan başlayan bir satış süreci vardı. 2650'de sonlanıp haftayı kapatmıştık. Hafta açılışı da gene bakın buradaki alıcılardan daha güçlü satıcıların geldiği bir süreci bize gösteriyor. Ancak Amerika saati gene burada kritik olacak. Alıcılar devreye girecek mi? Amerika alıma geçecek mi? Bu önemli olacak. Burada da bakın geçen pazartesi günü gene benzer bir durum vardı ve Amerika'nın satıcı olduğunu görmüştük. Gene benzer bir hareket gelecek olursa 2605'i takip ediyor olacağız. 2600 burada psikolojik bir destektir. Kırılması durumunda tekrar 2536'ları takip ettiğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bakın şuradaki oluşum hoş değil. Şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar piyasa satışa döndü diyeceğimiz bir süreç oluşur. Ve düşen tepeler sebebiyle burada düşen tepeler demem hani alıcıların zayıf kalması sebebiyle bir önceki dibin de altına inen bir hareket görme ihtimalimiz güçlenmiş durumda. O nedenle bu hafta 2600 desteği çok kritik olacak. Son olarak bakın buradan güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. Ancak bu alımlar şu an için çok zayıf kalmış durumda. Tekrar bu bölgeye gelecek olursa bu bölgedeki alıcıların gücü oldukça önemli olacak. Bunu da düşük zaman dilimlerinden takip edeceğiz. Bakın şurada bir kanal hareketi oluşuyor.
Buna gene bir ters bayrak formasyonu da diyebiliriz ve şu direk yüksekliği kadar destek kırılacak olursa satışlar gelebilir. Ancak ben gene burada iki bölge sizlere söyleyeceğim. 2676 yukarıda önemli bir direnç bölgemiz. Aşağıda ise 2605'i takip ediyoruz. Bir aralık olarak verecek olursak 2609-2602 bölgesi. Bu destek direnç korunduğu sürece yön belirsiz olacak. Direncin kırılması tekrar 2720'leri hatta 2790'ları gündeme getirebilir. Ancak desteğin kırılması halinde de 2536'ları gene takip ediyor olacağız. Platine geçecek olursak platinde de bakın şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik. Minimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaştık. Burada bir çift dip mi oluşacak yoksa bir ters çanak mı var? Bunu önümüzdeki günlerde şu destek bölgesi kırıldığı takdirde ancak cevaplayabileceğiz veya yukarıda 972 bakın tam bir aralık vermek gerekirse 974-970 aralığı geçildiği takdirde burada bir çift dipin olduğunu ve şu yükseklik kadar bir yükselişin gelebileceğini konuşuruz. Ancak aşağıda 920'ler kırıldığı takdirde de burada çanak formasyonunun aktif olduğunu hatta bunu bir kulp olarak da görebiliriz şu son tepkiyi. Dolayısıyla 920 altında gene şu yükseklik kadar yaklaşık 50 dolarlık bir düşüş beklenir. Kısacası burada da şu yatay bandı takip ediyor olacağız. İçinde kaldığımız sürece belirsizlik devam edecek. Çeşitli formasyonlar burada görülebilir. Fakat esas olan burada şu yatay bandın ne yöne kırıldığı olacak. Bu kırılıma göre yön netleşecektir platin için. Platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde şu düşüşün bakın zayıf bir tepkisini verdik. %50'den tekrar satışlarla karşılaştık. Ancak aşağıda 934 önemli bir destek bölgemiz, hatta tam bir aralık vermemiz gerekirse 937-933 destek bölgesini takip ediyor olacağız. Kırılması durumunda 920'lere doğru burada satışların derinleştiğini görürüz ve burada bakın ters fincan kulp formasyonu oluştu diyeceğiz. Öncelikle şu kulp yüksekliği kadar, sonrasında da şu büyük çanak yüksekliği kadar satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Bu paternin bozulduğunu söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 957 üstünde hareketler görmemiz gerekecek. 957-953 önümüzdeki günlerde önemli bir direnç bölgesi olacak. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da bir fincan kulp formasyonu takip ediyorduk. Burada bir yatay bant hareketi oluşması sağlıklı olacak demiştik. Şu an içinde bu süreci takip ediyoruz. Yukarıda 1044-1026 önemli direnç bölgemiz. Aşağıda ise 900 dolar civarını takip ediyor olacağız. Burada aşağıda 900 dolar hem de bir psikolojik destektir. Bu bölge korunduğu sürece yatay bant hareketi tamamlanıp şu kulbun direncine doğru yani 1250'lere doğru bir hareket bekleriz. Ancak tabi burada 1044 kırılmadığı sürece 900 doların kırılma ihtimali de gündemde olacağı için bu tarz bir yükseliş için 1044'ün kırılmasını beklemek önemli olacak. Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın burada da gene yatay bir kanal hareketi oluşmuş durumda. Direncinin kırılması yukarıda 1044'lerin geçildiği bir süreci tetikleyebilir. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Bu ihtimalin bozulması için aşağıda 962-953'ün kırıldığını görmemiz gerekecek. 953 altı hareketler tekrar 900 dolarları gündeme getirecektir. Bu kanalın direncinin kırılması durumunda ise 1010-1004 ve bunun da üstünde 1044 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.